Hepinize merhabalar. YouTube Mucize Meyveler kanalımızda yepyeni bir sıra dışı meyve tanıtımında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün de sizlere tanıtmak için çok özel bir meyve seçtim. Hemen kameranın kadrajına onları gösteriyorum. Buradakiler biraz daha beyaz ve buradakiler biraz daha pembe gördüğünüz gibi. Bunlar dalından daha önce hasat edildiği için, erken hasat edildiği için renkleri biraz daha beyaza çalmakta. Daha olgunlaşmış liçi meyveleri ise pembeye çalmakta. Liçi meyvesi genelde longan meyvesiyle çok kıyaslanır lezzet olarak ama ikisi arasında çok farklı lezzet geçişleri var. Birazdan buna değineceğim. Çin menşeli bir meyve. Özellikle Çin'in güneyinde yetişen ve buradan tropik coğrafya üzerindeki o eksende çok rahatlıkla yetişebilen bir meyve. Dünyanın birçok yerinde yetişiyor ve ülkemizde de yetiştiriciliği yapılmakta. Özellikle Mersin'de, Alanya'da, Gazipaşa'da şu anda küçük de olsa ticari ölçekte yetiştiriciliği yapılıyor. Elimde bulunmuş olan bu liçiler, kış liçileri, ülkemize ithal yolla gelen liçiler. Bunların birçoğu Güneydoğu Asya'dan ve bazıları da Güney Amerika'dan ülkemize ithal yolla gelebiliyor kış aylarında. Ama yaz aylarında ülkemizde üretilen liçiler ise genelde yaz sonu hasat ediliyor. Eski zamanlarda Çin'de liçi meyvesi halktan vergi olarak toplanıyormuş para yerine ve bunun yanı sıra bir rivayete göre de zamanın Çin kraliçesi hamile olup aşeriyor ve kraliçe kraldan gidip liçi buldurmasını istiyor. Tabii kral ülkenin dört bir yanına haber yolluyor ve ülkenin güney kesiminde liçi meyvelerinin bulunduğu bilgisi geliyor ve özel bir ekip buraya gidip liçileri toplayıp kraliçeye getiriyor ve kraliçe de bunu bir güzel afiyetle yiyor ve bundan ders alan kral sarayın bütün etrafına liçi diktiriyor. O yüzden dünya üzerinde çok değer görmüş, özellikle Çin ve Güneydoğu Asya'da çok kabul görmüş bir meyve. Az önce de söylediğim gibi halktan vergi olarak bile para yerine toplanan bu meyvenin o coğrafyada ne kadar değerli olduğunu görebiliyoruz. Liçi meyvesi longan meyvesine kıyasla daha aromatik bir meyve. Özellikle gül suyu tadında bir meyve. Longan meyvesi bu meyveye göre daha şekerli ve daha bana göre lezzetli bir meyve. Ben liçiyi çok fazla sevmiyorum açıkçası. Rambutanı da çok severim. Şimdi neden üçünü kıyasladım? Liçi, longan ve rambutan meyvesi genellikle Güneydoğu Asya coğrafyasında yetişen bu meyveler birbirine çok benzer. O coğrafyanın özelliğinden midir bilmiyorum ama bu meyvelerin hepsi dış kabuğu soyulduğunda sanki haşlanmış bir yumurta gibi bir görüntü ortaya bırakır. Kabukları da aynı şekilde haşlanmış yumurta gibi soyulur. Ki benim favorim longan, sonrasında rambutan ve sonrasında liçi ama ülkemizde yetişen yaz liçilerinin o aromatik tadı bence kış liçilerine göre, ithal liçilerine göre çok lezzetli. O yüzden ülkemizin toprağında ve güneşinde beslenmiş liçileri kesinlikle yaz sonu yerel üreticilerden bulup mutlaka denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Liçi meyvesinin kullanım alanları da çok geniş. Özellikle keklerde, pastalarda onu değerlendirebilirsiniz. Birçok kişi de çikolata sosuna bandırıp liçi meyvelerini tüketmekte.
Ülkemize kış aylarında ithal yolla gelen liçiler 200 gramlık paketler halinde satışa sunuluyor ve bir paketin içinde ortalama 8-10 adet liçi meyvesi var ve bu paketlerde ortalama 60 TL civarlarında bir rakama satılıyor. Baktığınız zaman sıra dışı meyvelere göre ortalama sayılabilecek düzeyde bir fiyatı var liçinin.